Sesli düşünüp düşünmeye davet etmek niyetiyle bu kaydı yapıyorum. Zamansal düşündüğümüzde ne kadar zamanı düşünerek yaşıyoruz? Bugünü, birkaç yıl öncesi ve sonrasını ya da bütün ömrümüzü ya da coğrafyamızın tarihini ya da insanlık tarihini ya da dünya, evren tarihini. Açı ne kadar büyürse, bu spektral düşünce ne kadar büyürse o kadar aslında varoluşu sorgulamış ve daha doğru bir eylem yapma yönelimimiz olmakta. Bu yüzden zamansal düşünmenizi bir sorgulayın. İkincisi hacimsel düşünme. Ben ne kadar şey düşünüyorum? Sadece olduğum hacmi mi? Yani yaşadığım şehri ve içindeki bütün farklı koordinatları mı? Yoksa daha büyük bir devlet kadar bir hacmi mi düşünüyorum? Ya da dünya kadar hacmi mi? Veyahut da bizim güneş sistemimiz, galaksimiz ya da evrensel hacim mi? Burada da hacme dair düşüncemiz arttıkça işler değişiyor. Aynı şekilde subatomik doğrultuda da zihnin şpagatını, düşünme derinliğini arttırmak mümkün. Yani ölçülebilir yaşamda metreyle, santimetreyle, kilometreyle içinde hareket ettiğimiz hacimde kalmanın ötesine gittiğimizde evrensel astronomik ölçümlere, astronomik birim ya da ışık yılı gibi birimler ya da aşağılara, nanolara vesairelere, vektalara vesaire indiğimizde gene işler değişiyor ve bizim zihnimizde yeni nöron bağlantıları oluşuyor. O yüzden hacimsel ne kadar düşünüyorsunuz onu bir ölçümleyin. Üçüncüsü vital dediğim yaşamsal düşünce biçimi. Yani eskiden sadece fizik vardı. Yani o büyük patlamadan sonra etrafta gördüğümüz sadece atomların oluşumu, hidrojenin yavaş yavaş helyum ve diğer baryum, lityum vesaireye dönüşümüyle evrenin kendini şekillendirdiği fiziksel gerçeklik. Milyarlarca yıl süren. Sonra yavaş yavaş sıkışmalarla galaksilerde şuydu buydu, dünya gibi gezegenler ve sistem, güneşin etrafında dolaşan gezegenlerle oluşan böylesi sistemler oluşmaya başlıyor. Bu da birkaç milyar yıl sürüyor. En nihayetinde kimyasal olaylar başlıyor. Bütün elementler birbirleriyle flörtleşiyor, bileşik yapılar oluşturup moleküller, hidrokarbonlar vesaire. O kimyasal süreçte milyar yıl sürüyor. Ta ki biyolojik süreç başlayana kadar. Biyoloji nedir? Bileşik yapıların bir araya gelip hücre oluşturması, hücrelerin de bir araya gelip bir çeşit organel olması ve en nihayetinde bunun canlı dediğimiz yapıya dönüşmesi, bitki ya da hayvan. Ve en nihayetinde bu biyolojik yapı da daha da ilerleyip hayvan formatında sosyalleşip sürüler oluşturuyor. Düşman belirliyor kendine ya da düşmanı oluyor. Kendini hayatta tutabilmek için savaş veriyor. En nihayetinde bu biyolojik yapı bir çeşit sosyolojik yapıya dönüşüyor. Sonra sosyolojik yapılar da kendi aralarında ben daha iyiyim, ben daha güçlüyüme dönüşüp bilincini arttırarak aldığı kararlarla oluşturduğu mitlerle büyüyor ya da küçülüyor, dağılıyor ya da daha bağlı bir yaşam biçimiyle varoluşunu idame ettirebiliyor. Yani sosyolojik kararlarının faturasını ödüyor. Ne düşünürse o oluyor özetle. Özetle şimdi bu söylediğimi toparlayacak olursak fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyolojik ve bunun sonuçları. Şimdi böyle bir düşünce biçimine de davet ediyorum sizi. Ve dördüncü başlık. Dördüncü başlıkta bilincin tarihi. Yani bilişsellik ya da evrenin kodunu düşünecek olursak her şey aslında kod. Yani bir atomun atom olarak kalması, bütün elektronu, protonu, nötronu, onun Higgs bozonuyla, Higgs alanıyla tutulması ve görünür şekilde evrende olması da bir bilinç aslında. Ama sadece bu kodlamanın sebebini bilmiyoruz. İlahi deyip geçiyoruz şimdilik. İleride daha da keşfedeceğiz. Keşfedenler zaten bunun üzerine sohbetler ettiği için bunları biz biliyoruz. Özetle bilincin en arkaik formatı aslında maddenin görünür hali. Yani o görünmezin görünüre dönüşmesi. Sonra bu görünür enteresan bir şekilde artıyor. Bilinç yani kodlaması artıyor. O inorganik hali birden organik hale dönüşüyor. Sonra bu bileşik yapının bir üst bilinci olmaya başlıyor. Kendini idame ettirmek için yaşamda kalma metodolojileri geliştiriyor. Ondan sonra bu ilerliyor. O basit yapıdan yani hayatta kalmak için sürekli bir yere gitmeye çalışan hali ki buna biz milyon yıllar süren bu sürece sürüngen beyin süreci dedik. Süründü hayatta kalmak için yemeğini buldu, yedi ve saklandı. Çocuk doğurdu ve yaşamını idame ettirdi yeni nesillerle.
Bu milyonlarca, yüz milyonlarca yıl sürdükten sonra, hatta bayağı uzun süre, sanırım milyar yıllar kadar, uzmanlara sormak lazım. En nihayetinde bu o kadar çok pratik edildi ki artık o sürüngen beyin, hayatta kalmayı öğrenmiş sürüngen beyin, sıcağı, soğuğu, aşağı yukarıyı, işte ne bileyim kırmızıyı değil maviyi anlayıp tercih yapmaya başladı. Ve bu tercihlerle kendince daha uygun yeri bulmaya başladı. Özetle işte mağarasını buldu, tekerini yaptı, ıvır zıvır falan, savundu, saklandı, öpüştü, koklaştı, uyudu, yemek yedi gibi düşündüğümüzde özetle bir çeşit duygusallık becermeye başladı. O yüzden biz buna da duygusal beyin süreci diye isim verdik insanlık olarak, düşünür insanlar tarafından. Ve olay devam etti. Bu duygusal yaratık bu dünya küre üzerinde hareketini devam ettirdi. Başka yerleri keşfetmek, hayatta kalmak için tabii ki bir sürü eylem gerçekleştirdi. Savaşmayı öğrendi, yenmeyi öğrendi, avlamayı öğrendi. Avlamayı öğrendikçe hayatta kalma ve yemek zincirinde yukarı çıkma becerisini arttırmış oldu. Ve sıradan maymun bizler bu yemek zincirinde en güçlü hayvana dönüştük. Ve her şeyi yenebilen, avlayabilen, sonra avladığımı da yarın aç kalırım belki av bulamam deyip saklayan olduk. O yüzden uzmanlar bize bu sürecimize avcı toplayıcı süreci dedi. Ve biz bu bilişsel seviyemizi bu süreçte geliştirdik ve şu anda idame ettirmekteyiz. Şimdi bunun özetini yapalım. Yani bilişsel olarak önce bilincin çok arkaik formatı, evrensel ilahi kodu var. O ilahi koddan görünmeyen görünene dönüştü. Görünen kendini şekillendirip inorganikten organiğe, organik de hayatta kalmak için sürüngenden duygusala ve nihayetinde bilişsele ilerledi. Böyle bir bilişsel tarih de var burada. Şimdi bütün söylediklerimi toparlayalım. Yani zamana dair düşünebiliriz. Bir, ne kadar büyük zaman? Ne kadar büyük hacim? Mikrokosmosa ya da makrokosmosa? Üçüncüsü, vital yani yaşamsal, fizikseli, kimyasalı, biyolojiyi, sosyolojik olanı, en nihayetinde de sosyolojik davranışlarla ödediğimiz faturaları düşünebiliriz. Hayatımızda vital, yaşamsal. Bir de dediğim gibi bilişsel. En basitinden bugüne kadar düşünsel olan bizlere. Yani 4 büyük başlık. Ben buna yaşamın okları diyorum. Tekrar ediyorum, zamansal, mekansal, yaşamsal ve epistemik yani düşünsel 4 ok. Bu okun ne kadarını görmeye eğilim gösteriyoruz? Neden biz bu kadar ilerlemiş bilinçler ve yapılarken neden halen kendini daha üst gören zihin avcı ve toplayıcı refleksini sürdürüyor? Neden ilkelliklerini görüp gerçekten bilincin talep ettiği, yaşamın, zamanın ve mekanın, uzayın bizden talep ettiği hız ve biçimde hareket etmiyoruz? Bir kuş sürüsünü düşünecek olursak, her sene neden bir kuş sürüsü 5000 kilometre kadar mesafeyi uçabiliyor? Çünkü bugün kuantum fizikte de söyledikleri bağdaşık bütünsellik başlığı, yani neyin, kimin idare ettiğini bilmeksizin bir olmayı sezen ve sürdüren bir varoluş hayatta kalıyor. Bunu yapmayan dağılıyor, ondan sonra bye bye oluyor. Biz insanlarda sürekli bye bye yaşayan, garip, kendini ilerlemiş sanan bir geri zekalı halindeyiz. Sürekli yeni devletler, sürekli yeni inanışlar, sürekli yeni bilmem neler yapan, sonra bunun içinde kaybolup tekrar yıkılan bir haldeyiz. Neden bu geri aşıp bir üst basamağa gidemiyoruz? Sebebini işte burada sorguluyorum. Bu yüzden bu soruyu soruyorum. Ne biliyor muyuz arkadaşlar? Tek sebebi bizlerin halen eski reflekslerini sürdürüyor olması. Yani avcı, herkes birbirini avlıyor ya halen. Partiler birbirini avlıyor, firmalar birbirini avlıyor, insanlar birbirini avlıyor vesaire. Bu refleks bir de topluyor, yetmiyor. Oraya gittim yetmiyor, bunu aldım yetmiyor, şurayı bana kattım yetmiyor. Halinde sürüyor ya her yerde. Görüyoruz politikasında, ekonomisinde, teknolojisinde, her yerde. Hatta ve hatta sanatçısı, uzmanları da artık bu yeni dünyada öyle. Herkes internette, herkes sosyal medyada ne yapıyor? Doktor daha fazla hastaya sahip olmak için yakışıklı görüntüleriyle gelin bana ben size yeni meme yapayım diyor mesela. Ya da bir diğeri dişinizi ben şöyle yaparım siz daha iyi görüneceksiniz deyip daha fazla para kazanma derdinde. Yoktu bunlar. Bunların hepsi farkında olmadan bu avlamak ve toplamak refleksinin uzantısı. Ve bunu abartıyoruz. Sürekli bol ve italik bir şekilde çoğaltıyoruz. Sorun da bu. İnsanlığın yıkılmasının sebebi bu.
Yani ne oluyor bu aslında? Bir kuş sürüsünde önde hızlı uçanların arkadakileri hiç dikkate almadan hızını arttırması ve arkadakilerin yetişememesi anlamına geliyor. Sürü dağılıyor. Ne oldu? Öndekiler başardı 5000 kilometrelik mesafeyi uçmayı. Seneye ne olacak? Onlar yorulduğunda arkadakiler başa geçiyor ve böylece dinlenebiliyorlardı. Şimdi onlar yoksa, elendilerse tek başlarına 5000 kilometreyi nasıl gidecekler? Şimdi bu avcı toplayıcılara sorarım. Siz insanları yok ettiniz, öldürdünüz diyelim, mahvettiniz. Bazı postlarda gördüm, söylendi. Hani büyük hapishaneler yapıp herkesi hapsettiniz diyelim. Tek başınıza kaldınız. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani aslında kendi içinizde kaybolmuş olduğunuzun farkında nasıl olmazsınız? İstediğimiz kadar ölmemeyi deneyelim. Bir gün o nokta konacak ve gideceksiniz. Bay bay. Fiziki boyutta gideceksiniz. Ötesi ne olacak kimse bilmiyor. Vicdan denen şey o. Burası hep sızlayacak. Suratınız hep ekşi kalacak. Yeniyormuş gibi düşünüyorsunuz, üstün olduğunuzu düşünüyorsunuz ama özünde zavallılığınızın uzantısı bir görüntü çizdiğiniz. Paralarınız, firmalarınız, hava atmalarınız, iktidardaki güçleriniz, hepiniz. Ve bu sözüm sadece sakın ola ki bir sütuna sıkıştırılmasın. Bütün sütunlara sesleniyorum, bütün uzmanlara, bütün mesleklere, bütün branşlara, bütün kendini üst gören zihinlere ne olur haddimizi bilelim. Çünkü eğer bağdaşık bütünselliği anlarsak o zaman gidilmiş olacak birlikte, yıkılmayacak, beraber olacak. Ve bu Türkiye coğrafyası var ya, bu yüzden hayatta kalmış. 3000 yıldır yollarda bu akıl. Büyük akıldan bahsediyorum. Şimdi ona isim Türklük diye söylemeyeceğim. Çünkü karma karışık ben bir Arap olarak. Bunun içinde Kürdü, Lazı, Rumu, Ermenisi hepimiz aynı toprağın içinde yüzyıllardır, 1000 yıldır, 1000 küsür yıldır kaynaşıyoruz. Bu o kadar güçlü bir şey ki. O yüzden tekrar hatırlayalım, biz kocaman kuş sürüsü yola devam etmek istiyorsak öndekilerin vazifesini bilip arkadakileri de tutup tek bir beden olarak uçmaya devam etmeliyiz. Bu yüzden Simurg öyküsü vardır. Hatırlarsınız, kuşlar uçarlar, vari vari giderler tanrılarına. Yeri geldiğinde kullanırız ama işimize gelmediği zaman da unuturuz. Eğer bu şekilde düşünürsek hayat değişecek, bunu lütfen bilelim. Şunu da hemen hatırlatayım. Yine Sufizm'de adı geçer. Alallah, fillah, maallah, minallah diye. Seyri sülüğün basamakları. Yani Allah'a, Allah'ta, Allah'la, Allah'tan. Bunların hepsi basamak. Simurg'un vadilerini hatırlayın. İstek, aşk, marifet, istina, vahdet, hayret ve hiçlik. En nihayetinde Simurg'un olduğu dağdayız. Ve bizden başkası yok. Biz oyuz. O biziz. Paramparçayız ama tekiz. Eğer bu içsel bilgi ile bu bilişsel ilerlemeyi bütünlersek ahanda sürer bu hikaye. Yoksa dağılırız. Beni bugün öldürürsün ama sıra sana da gelecek. Bunu anlarsak evrene tevekkül, teslimiyet ile iman edersek insanız demektir. O zaman evrensel hızda hareket ediyoruz demektir. Fakat bu davranış biçimi evrensel bir hız değil. Bu içimizdeki bilincin doyumsuzluğundan kaynaklanan eski travma. Avcı, toplayıcı, bizi öldürüyordu diğer güçlü hayvanlar. Onların yarattığı korku halen burada. Düşmanımız yok bizim artık. Biz birbirimize düşman olduk. Toplayacağım ve avlayacağım diye. Neden siz ilkel akıllar, yönetici statüsüne çıkmış bu ilkel avcı toplayıcı akıllar vazgeçmiyorsunuz bu refleksten? 8 milyara yetecek çok besin, çok yer ve kaynak var. Ama sürekli birbirimizi avlayıp yenişmeye devam ediyoruz. Ve şimdi karardıkça kararıyor bu zihin. Bu doyumsuzluktan kaynaklanıyor. Çünkü bilinç olması gerekenden daha hızlı giderse direksiyonu tutamıyor, kaza yapıyor. Arabanın freni patlamış misali. Bizim frenimiz patladı. Eğer ki direksiyondakiler bir şekilde yavaşlamayı denemezlerse sonu kötü. Ne olacak? Milyarları öldürürsünüz.
Kalırsınız 300-500 bin. Sonra onlar da birkaç bine düşer. Ne olacak sonra? Yapayalnız bir torunlar hikayesini yaşarsınız ve o torunlarınız da size Allah belanızı versin dedelerim diyecekler. Mahvetmişsiniz insanlığı diyecekler. Gibi çok şey konuşulabilir. Tekrar şimdi başa dönecek olursam demiştim ya, ben sadece düşüneceğim ve sizi düşünmeye davet edeceğim. Önerim şu: ben sadece kendi hayatını yaşayan bir sanatçı, eğitmen, mütevazi çerçevemde dünyada seyahat halindeyim. Ben bir seyyah olarak yaşamları, kültürleri, devletleri, insanları, farklı dinlerden, cinsiyetlerden, kültürlerden, dillerden insanları tanıma fırsatı bulduğum için bugüne kadar 55 ülkeye gitmiş, 35 ülkede ders vermiş bir eğitmen olarak şunu söyleyebilirim: ne olursunuz herkes haddini bilsin. Lütfen politikacı, lütfen otur vazifeni yap. Doktor, lütfen kapitalizme aldanma. Fokuslan kendine. Sanatçı, hava atma. Sadece sanatınla destek ver. Ne olursunuz avcı toplayıcı refleksimizden hepimiz bir çıkalım artık. Yeter. Eğer siz, ben ve etraftakiler bunu yapmazsak kim yapacak? Ne demişti Nazım Hikmet? Sen, ben yanmazsak nasıl bu karanlıklar çıkacak aydınlığa? İnsan olmanın vazifesi bu. Ben sizi davet ediyorum. Sıkıyorsa sevin. Sıkıyorsa bütün kaynaklarınızı insanlığa sunun. Ben bütün vaktimi, bütün enerjimi etrafımda benle olmayı seçmiş insanlarla ilerlemek için harcamaya karar vermiş birisiyim. Ve öyle yoldayım. Dönüyoruz ve dönüşüyoruz. Fiziksel dönüşüm, düşünsel ve duygusal dönüşüm. Sıkıyorsa servetlerinizi, firmalarınızı, varoluşunuzu insanlık için harcayın. Yanalım hep birlikte. Tarihe biz yazılacağız. Mezara zengin gitmek hiçbir işe yaramıyor. Bunu herkes biliyor. Mezara şurası zengin giden tarihe yazılıyor. Davet ediyorum hepinizi. Sıkıyorsa sevin. Teşekkür ederim.